Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Petersburg'dan Moskova'ya geldik. Zor bela geldik. Petersburg'a göre burası aşırı soğuk. Bir de biz orada konumdan yer falan bulabiliyorduk asbelkader. Burada hiç bulamıyoruz. Barbossa, neredeyiz? Sanırım iyiden iyiye kayboldu. Ne demek bu? Bulunamayan yerleri bulmak için önce kaybolman gerekir. Daha yeni bir otobüse bindik. Nerede indiğimizi nerede indiğimizi bilmiyoruz. Şimdi yürüyerek geldik. Haritayı açıyoruz, yeri göstermiyor. Göstermiyor. Eski usul bulduk. Biz Ya, buradayızdır dedik, buraya gidelim. Savaştan dolayı Aynen. büyük ihtimal bunun etkisi var burada şu anda. Geldiğimizden beri bir de kar yağıyor. Abi burası Petersburg'dan daha büyük. Nefes nefese kaldık zaten. Şimdi hani normalde biz ilk gün gezmeyecektik. Sağa sola bakacaktık, dedik gelmişken gezelim. Hani bir daha zaten ne zaman geleceğiz hesabı. Şimdi ekonomi müzesi mi ne varmış burada? Tam da bilmiyoruz yani, nerede olduğumuzu da bilmiyoruz. Ama içinden geçebiliriz de çünkü hedefimiz başka bir Evet. yer. Bir bakarız belki güzel. Atom müzesi falan var. Birkaç tane müze var. Kapanana kadar oraları gezeceğiz. Anca bulabildik çünkü. Bulabildik mi onu tam bilmiyoruz. Bakalım, Daha belli değil. anlayacağız. Şu şekilde de bir kapı var. Onun içinden geçeceğiz. Sonra atom müzesine doğru ilerleyeceğiz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. O kapıdan içeriye doğru girdik. Şu anda gideceğimiz müzeyi bulmaya çalışıyoruz. Buraya da böyle bir anıt var da anıtı bilmiyorum. Haritada da yerini bulamadık hala yerimizi. Burası böyle güzel diye bir çekmek istedim, böyle göstermek istedim size. Şimdi Allah'ın izniyle inşallah yeri o atom müzesinde bulacağız, oraya doğru gideceğiz. Sen orasını kafana takma be hiç. Biz İstanbul'la anlaşırız. Konum böyle hafif kendine gelir gibi oldu. Burası 1 numaralı merkezi pavilyonmuş. Pavilyon da benim bildiğim kadarıyla köşk anlamına geliyor. Burada zaten bir sürü pavilyon var. Şimdi diğer taraflara doğru gitmeye çalışıyoruz. Umarım konum bizi yanıltmaz da gideriz. Çünkü konum sürekli böyle zıttır zıttır oynuyor yani. Yolumuzu bulamıyoruz. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bu akşam bir önlemimizi alacağız ama. Bu internet falan çekmiyor da Instagram'a bağlanamıyoruz falan diyor çoğu insan da. Birkaç tane VPN var. Ücretsiz bir şekilde Instagram'a, YouTube'a falan girebiliyorsunuz o şekilde. Onu da açıklama kısmını ben yazacağım. Diğer durağımıza doğru gitmeden önce size şunu göstereyim. Şu şekilde küçük böyle stand tarzı yerler var. Yerde de var. Buralardan yiyecek alışveriş yapabilirsiniz. Hemen burada bir tane pavilyon çıktı karşımıza. Burada hep pavilyon var herhalde. Bakalım gezerken böyle sağda sola kaybolacağız ya. Moskova daha büyük. Burası şey ya. Değil mi pavilyon? Müze mi? Robot müzesi gibi bir şey galiba burası. Olabilir. Aynen. Üstte yazıyormuş. Şurada. Geziyoruz bakalım. Konum şimdi adam akıllı açık olmadığı için sağa sola bakamıyoruz. Bir iki kere böyle tutturunca şey yapıyor, sonra saptırıyor. Bazı yerler yazmıyor. Mesela burası bizde yazmıyor. Da bakalım sağa sola şimdi gezeceğiz işte. Burası robot müzesiymiş. Şuradan anladık. Şöyle. Bu şekilde de güzel yerler var. Şurada bir alan var. Bakalım. Moskova güzel ya. Bir tek sadece soğuk. Soğuk olmasaymış daha güzelmiş. Şimdi ufaktan gezerken şöyle yine bir yer bulduk. Burası Tutankamon'un mezarındaki hazinelerin olduğu bir müzeymiş. Buraya da artık zamanımız olursa geleceğiz. Şimdi yavaş yavaş şu atom müzesine bir Cenab-ı Rabbil bir izin verirse gideceğiz inşallah. Yer zaten yürüyemiyoruz da. Burada da buz pateni çok yapıyorlar. Bu da onun sırası. Bayağı binem var. Şöyle yukarıdan göstereyim. Bakalım. Daha ileride de bir sürü yer var ya. Abi çok güzel ya. Şuraya bak ya. Adamlar tarihlerine var, o kadar sahip çıkmış ki. Bunu Petersburg'da yaşadım. Burada yaşıyorum şu anda. İnsanlara da zaten yorum yapmayacağım ya. Çok güzel bir yer. Buralarda da mesela burası Kazakistan'ın binasıymış. İleride yanlış bilmiyorsam ya da şu karşılarda Azerbaycan'ın binası var. Ondan sonra yanlış bilmiyorsam tekrardan Kazakistan'ın binaları var. Burada küçük küçük böyle ülkeleri tanıtıyorlar. Bunların içine de girmeye çalışacağız. Şu müze kapanmadan bir gidebilirsek. Burada böyle küçük küçük yerler var. Aynı şekilde yine halkın etkinlik alanları var. Millet eğlensin diye etkinlik alanları yapmışlar burada da. Bakalım. Sonunda istediğimiz müzeyi bulabildik. Atom Müzesi. Burayla ilgili bir açıklama yapmayacağız. İçeride her şeyi beraber göreceğiz. Kaç ruble olduğunu da söyleyeceğim. İçeri girince öğreneceğiz biz de. İnternetten tam fiyat alamadık çünkü. Bir bakalım içeride neler varmış. Müzenin içine girdik. Biletler ücretsizmiş. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Bedava diyordun. Saç baş şapkadan dolayı dağıldı. Şimdi müzenin 1, 2, 3, 4, 5 falan diye kısımları var. Yavaş yavaş orayı gezeceğiz. İlk geldiğimiz yeri şimdi size gösteriyorum. Müzenin tam girişi böyle bir şey yapmışlar.
tasarım olarak çok hoş duruyor girişte. Şimdi diğer yerlerine doğru geçelim. Burada nükleer tıp makinesini görüyorsunuz. İnsan vücudunun analizini yapıyor tahminimce. Etrafta böyle değişik şeyler var ya. Çok güzel duruyor ama. Bir bakalım ufaktan bir şöyle bir etrafı kolaçan edelim. Ona göre bilgi toplayabilirsek bilgi vermeye çalışacağız. Burada da nükleer buz kıran gemisinin maketini yapmışlar. Buzu kıra kıra giden bir gemi. Şimdi burada ülkelerin başkentlerini tanıtan bir yer varmış. Bir makine daha doğrusu şu şekilde. Şimdi ülkemizi tanıtıyoruz Ruslara. İstanbul be. Müzenin alt katına doğru iniyoruz şimdi. Bakalım alt katında neler var. Böyle bölüm bölüm ayrılıyor. Yukarıda da göstereyim size. Bulunduğumuz katta da kitaplar var. Alt katta da satış yerleri var. Bu katı zaten full buna ayırmışlar. Hani kitapların ne olduğu. Şu şekilde bilgi verilen yazılar falan yazıyor. Alt katta da oturma yeri var. Çocukların oyun alanı var. Yanlış görmüyorsam evet. İleride alışveriş yapılacak yerler var. Bir alt katına doğru inmeye devam edeceğiz. Bir alt kata geldik. Oyun yerleri var. Dediğimiz gibi işte alışveriş yeri var. Bu çocuğu da istiyorsanız alabilirsiniz. Paha biçilmez ama. Oturma yerleri var. Müzenin kendine ait alışveriş yeri var. Bir üst katlara doğru çıkalım. Bir de oralara bakalım. Yan odaya girdiğimizde de bize böyle bir yer karşılıyor. Burada bir rehber de var ama maalesef biz Rusça anlamıyoruz. Kendimiz bir yazılara bakalım, sağa sola bir bakalım. Ona göre bilgi vermeye çalışalım. Bu nükleer denizaltıymış. Burada nükleer denizaltı var. Şöyle 05'e alayım. Bunların hepsi nükleer jet, nükleer helikopter. Şu ileridekine daha bakmadık. Şimdi kankam sıra bekliyor. Şuna bakacağız denizaltının içine. Bir bakalım Kenancığım ne görüyormuş. Kenan ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Komutanım dağ görüyorum. Kardeşim, bu bir işe yaramıyor. Konuş artık. Bu da bir işe yaramıyor. Sadece döndürebiliyorsun. Böyle etrafa bakıyorsun. Ne gözüküyor ama etrafa bakıyorum da. Bir tane şey gözüküyor. Denizaltı o kadar. Ha, denizaltı. Kendin bak. Bakayım. Oha, buradan gözüküyor mudur acaba? Dur bakayım. Aynen gözüküyor. Burada nükleer araba modeli var. Şurada da aynı şekilde. Burada böyle bir şey var, maket tarzı. Böyle güzel bayağı ya. Böyle, ama böyle şey, hani çocukların gelmesi daha iyi olur mesela. Gençler, çocuk, aileler. Tam öyle güzel bir müze. Daha yeni aşağıdaydık. Bir kat daha yukarı çıktık. Burada Lenin modeli olarak yapılmış buz kıranlar var. Şu şekilde yukarıdan bir çekelim. Bakalım nasıl gözüküyor. Bayağı da ince detaylı yapmışlar. Bu bölümde Çekoslovakya'dan Batı Almanya'ya giden treni gösteriyorlar. Uranyum çıkarmak için giden bir trendi bu. Tam tarihini hatırlamıyorum. Açıklamalarda da çeviride çok böyle yanlış şeyler çıkabiliyor. Diğer bölümlere doğru bir bakalım. Bu odada da 1940'larda o zamanki işte devletin casusları atom bombası yapmak için sağa sola gönderilmiş diğer ülkelere. Onlar da öğrendikleri bilgileri buraya getirip atom bombası yapmaya çalışmışlar. Bu odada da onu anlatıyor. Bir yandaki bölümde de radyum endüstrisinin yaptığı çalışmalar anlatılıyor. Başlıyorum. Dikkat. Hayret. Bu sefer niye patladı ben de anlayamadım. O zamanki çıkan haberler gazetelerde bu şekilde resmedilmiş, haber şeklinde gazetelere yayınlanmış. Müzenin içi gitgide böyle çekici bir hal almaya başladı.
Diğer taraflarda merak etmeye başladım şimdi neler var. Yani üst katlara fazla sarmıyordu ama şu an diğer taraflarını merak etmeye başladım. Diğer taraflara doğru ilerliyoruz. Bu bölümde de ilk Sovyet atom bombasının maketini görüyoruz. İçinde şu şekilde artık içini tam anlamadım. Hani neler var neler yok tam çeviremedim. İçine bundan koyularmış. Bu şekilde atom bombası oluyor. Zamanında Sovyetler atom bombası yaptıklarından dolayı Amerika ile falan ters düşmüşler. Burada onlar anlatılıyor. Şu şekilde bir yerden geçiyoruz sürekli ama burada mesela tarihler yazıyor. Yapılan çalışmalar da şu şekilde televizyonda da gösteriliyor. Şöyle göstereyim. Burada sürekli böyle mutfak tarzı yerler var. Burada anlatılıyor işte Sovyetlerin Nazilerle yaşadıkları sıkıntı, SSGB. Amerika'nın atom bombası yaptıktan sonra sıkıntılar çekmişler. Onlar anlatılıyordu. Adamlar kendi tarihlerini iyisiyle kötüsüyle milletin böyle gözüne soka 10 numara bir şekilde anlatmışlar. Her yerde en ufak detayına kadar, ayrıntısına kadar böyle bir sürü yazı yazıyor. Burası da sergilendiği yer. Bu da aynı şekilde bir maket. Bu bölümde de Rusya'nın o zaman yaptığı anlaşmaları gösteren bir yer var. Burada hangi ülkelerle yaptığı anlaşmalar yazıyor. Şu İngilizce yapalım. İşte Pakistan, Rusya, İsrail, İngiltere. Anlaşmalar var. Mesela şunu tıklayalım. Mesela burada yazıyor işte hangi anlaşmalar yaptığını, kaç tarihinde yaptığını. Bu şekilde güzel bir yer vermişler. Rusya ve Türkiye kardeştir. Asansöre bindik şimdi. Burada hangi katta nelerin bulunduğu yazıyor. Şöyle yavaşça geçin. Merak edenler için. Ama geldiğiniz zaman tarihe de merakınız varsa muhakkak buraya uğrayın. Şimdi 4. kata geldik. Diğer katların hepsini dolaşmıştık. Bakın 4. katta da restoran varmış. Geri aşağı iniyoruz. Biz bugün var ya sürekli kayboluyoruz. Şimdi de kaybolduk. Müzenin içinde kaybolduk bu sefer de. Büyük ihtimal yangın merdiveniniz ama bakalım nereye doğru gidiyoruz bilmiyoruz. Atom Müzesi bu kadardı. Buradan çıkıyoruz. Şimdi başka bir yer bulmaya çalışacağız. Burada benim Rusya'da en çok beğendiğim şeylerden bir tanesini de size şimdi göstereceğim. Bu şekilde nereye giderseniz gidin vestiyeler montunuzu alıyor ve hiçbir ücret talep etmiyor. Müzeden çıktık. Yavaş yavaş diğer müzeye doğru ilerliyoruz. Şöyle bir şey söylemek isteyecektim. Bazı yerlerde küçük vitamin hapları veriyorlar. Onları alırsanız iyi oluyor. Her yerde dağıtmıyorlar da bazı yerlerde dağıtıyorlar. Onlardan biz yiyoruz, gayet de iyi geliyor şu anda. Burada tam şeye benziyor böyle ya. Festival alanı gibi de. Japonya'da bu üniversite stüdyoya gitmiştik biz. Aynı öyle her yerden böyle müzik falan çalıyor. Anonslar falan yapılıyor. Şimdi diğer müzeye doğru gidiyoruz. Bize çoğu yerde böyle küçük yerler açmışlar. Yemek falan veriyorlar. İçecek falan. Çok güzel yer yapmışlar. Adamlar yaşıyor ya. Hani harbiden buralara gelince mutlu oluyorum. Ben cidden böyle yerleri görünce mutlu oluyorum yani. Bakalım şimdi diğer tarafta inşallah güzel bir yer çıkar. Oraya da güzel bir şekilde gezeriz ama bu Atom Müzesi'ne eve gidince bir araştıracağım. İçerisi gerçekten yani sıfırdan tarihini anlatıyor böyle her şeyi. Adamlar çok güzel sahip çıkıyor her şeylerine. Bakalım sanki bizim geçmişte yaptıklarımızı şu an dışarıdaki ülkeler daha çok sahipleniyormuş gibi geliyor bana. Meydana mesela füze koymuşlar. Helikopter koymuşlar. Şurada bir tane uçak var da onu gösteremiyorum. Bu şekilde şimdi buraları gezeceğiz. Girdiğimiz yerlerin mimarisi de çok güzel. Şöyle küçük küçük detaylar var. Hatta küçük değil, kocaman. Böyle bayağı büyük detaylar var burada. Aynı meydandayız. Binanın girişine bakar mısınız şuralara? Abi mimari konuda var ya, burası böyle arşa çıkmış ya. Benim çok hoşuma gitti burası. Mesela şunlar. Bunlar çok emek isteyen şeyler ya. Neyse içeriye doğru gidelim de hava çok soğuk, hala kar yağıyor. Bu girdiğimiz yerde havacılık ve uzay merkezi olarak adlandırılıyor. Girişi için 700 ruble para verdik. Şimdi içeri yavaş yavaş gezmeye başlayacağız. Abi şu üst verme olayını var ya, aşamıyorum ya. Çok iyi ya. Vestiyere gidiyorsun, üstünü rahat rahat geziyorsun. Buraya gelmemizin bir diğer amacı da şu. Dünyadan
uzaya ilk giden insan Gagarin Rus. Ruslar bu konuda bayağı zamanda çalışmalar yapmış, bilimsel çalışmalar yapmışlar. Şimdi onları görmeye geldik. Bu konularda biraz merakımız var. Ondan dolayı biraz bakalım, sağa sola bir araştıracağız. Merakımızı gidereceğiz diyelim. Sovyetlerin aya iniş gemisiymiş bu. Bu şekilde tasarlanmışlar. Bu bölümde de Çar roketini anlatıyorlar. Arkada da muazzam bir şekilde böyle maketlerini yapmışlar. Bayağı da efsanevi ya. Vallahi var ya, üf yani. Şöyle de kıyafeti var. Şöyle göstereyim yakınına. Abi gezdikçe insanın gidesi geliyor burada. UR-700 isimli fırlatma aracı. Bunun boyu nereden baksanız 2, 4, 6, 10 metreye yakın herhalde var. Hocam bir dakika. 18 bölü 1. Burada görmüş olduğunuzda sıvı roket motoru diye geçiyor. İsmi de RD-170'miş. Burada muazzam bir... Abi bu ne lan böyle? Şunun bir açıklamasına bir bakayım, yazacağım. Yazacağım diyorum ya. Şunun açıklamasına bir bakayım, söyleyeyim size. Bekliyoruz. Bu maket çok amaçlı uzay roketiymiş. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Buranın güzelliği şaka mı? Benim bu güzelliğim şaka mı? Ya müze mi dersin, ne der? Buraların metroları da böyle. Şuraya bak ya, Allah'ım ya Rabbim. Bu da uydu. Ana çekiyor mu? Ana! Çekiyor mu? Şimdi gelmez tabii, kablo çıkmış. Şimdi Bilim kurgu şeklinde uzaydan gelen parçaları boyutlu olarak göstermişler. Burada böyle bir oda var. Şurada bir robot var. Robotun gözünde de kamera var. Yukarıda kendinizi görebiliyorsunuz. Bu alana da bayağı büyük bir dünya haritası koymuşlar. Yine aynı şekilde fotoğraf çekilme alanları var. Buralara oturup incelemeler yapabiliyorsunuz. Açıklamaları yazıyor burada tek tek. Buradan zaten seçebiliyorsunuz. Farklı pencereler açılıyor. Burada da aynı şekilde konuşmaları var. Buraya da bir eve gidince tekrardan bir bakmak lazım, iyice araştırmak lazım. En azından şunu görmüşüz, bunu görmüşüz diyebiliriz. Bu bölümde üst katta bulunuyor. Uzaya çıkmadan önce sıra sıra geliştirdikleri kıyafetler yer alıyor. Hepsinin mesela farklı özelliği var. Herhalde en sonuncusu da bu olsa gerek. Diğerlerine göre daha donanımlı gözüküyor ama. Burada uzaya çıkan amcalarımız gözüküyor. Benim bildiğim kadarıyla orada kameraların içindeki kapsüller, o küçük kablolar işte, mekanizmayı birbirine bağlayan parçalar yanıyor diye biliyorum ben. Bu şekilde de çekiliyormuş, bir fikrim yok. Şimdi burası da benim için ayrı bir araştırma konusu oldu. Bu şekilde yemek yerken falan böyle rahatça video çekebiliyorlar. Bu bölümde de koleksiyondan parçalar gözüküyor. Hem de ilk yardım kitleri falan var. Burada da mesela yedek kıyafet var. Bu şekilde. Şu yan tarafta da aynı şekilde yedek kitler, yedek eşyalar, yardım kitleri. Burada da uzaya giden roketleri görüyoruz. Zamanında, o Sovyetler zamanında Almanya, ondan sonra Amerika işte sıkıntılar yaşayınca Ruslar bu şekilde bayağı bir ilerleme yapmışlar kendilerince. Onu da bu şekilde güzel bir müze haline getirip insanlara anlatıyorlar. Burada da hava üssünün maketini yapmışlar. Şöyle yakından görme fırsatı vermişler. İçi de bu şekilde. Bu makette insansız uzay aracının yapımını gösteriyor. Burada o zamanki insanlar bulunuyor. Burada yedek parçaları bulunuyor. Yedek parçaların içindeki parçalar. Bu şekilde bir maketini yapmışlar. İnsansız bir şekilde uzaya giden araç. Müzenin hemen çıkışında da hediyelik eşya alınacak yerler var. Çıkarken buraya da uğrarsınız. Bizim girdiğimiz yerin hemen yanında da İllüzyon Müzesi var. Burada kahve içme yeri var. Aynı şekilde burada da tatlı bir şey satılıyor, tatlı. İsmini tam bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Diğer tarafta da şu. Şimdi diğer yerlere doğru yine bir bakacağız. Güzel bir yer bulursak içine de gireceğiz. Şimdi acıkmıştık, yürürken bir yer bulduk. Dışarıdan restoran gibi gözüküyordu ama içine girdikten sonra birçok marka var ve hepsi şey yapmış işte. AVM'nin üst katı gibi. Bak şöyle gösterelim. Sıra sıra. Bu şekilde. Şimdi geldik. Biz bir tane yiyecek beğendik ama geyik eti. Biberle beraber verecekler. Aynen. Biberle birlikte servis ediliyor. İnşallah ekmek de vardır. Allah'ım ne olur ekmek de olsun. Şşt, yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Ha? Neden? Serbest olduğu için mi?
Bakalım deneyeceğiz. Sen daha önce geyik eti yedin mi? O çok. Bizim Karaman'da çok yakalar yerdik. Yeni bir şey denemiş olacağız. Bakalım. Yanına da çam suyu denilen bir içecek aldık. O da buraya özgüymüş. Eğer yanlış anlamadıysak. Aynen. Bakalım deneyeceğiz. Geri dönüşümüzü size yaparız. Logosunda da geyik resmi var. Şeyin restoranın logosunda. Şu mu? Evet. Gözükmüyor ki. Aha, gördüler. Şimdi yemek gelsin, yemeği de göstereceğiz. Siparişini verdikten sonra bizim ülkede de çoğu yerde bunlardan var. Bundan veriyorlar, bunlar ötüyor. Öttükten sonra yemeğinizi almaya gidiyorsunuz. Burada da her yerde bundan var. Bu çok güzel bir şey ya. Yemeklerimiz geldi. Şu çam içeceği olarak adlandırılıyor. Bunun da içinde geyik eti var. Toplamda Kenan şunu içti, tadı çok hoşuna gitti. Oha moha diyor. Çamın kokusu vardır ya, tadı da aynı. Getir bakayım bir koklayın. Oha lan harbiden bildiğin çam kokuyor ya. Tadı da aynı gibi. Bir deneyelim de sonra ıvır yaparız kardeşim değil mi? Oo, tamam. Yemek yediğimiz alan 2 katlı. Şimdi dışarıya doğru çıkıyoruz. Size dışarıdan buraya da göstereyim. Geldiğiniz zaman buraya uğrarsınız. Kaç kanka çıkalım. Çok soğuk be. Geldiğimiz yer hemen şöyle göstereyim. İnşallah düşmem. Sabah düşüyordum az daha. Şurası. Yediğim en güzel etlerden birisi de diyebilirim. Aşırı beğendim. Acayip lezzetliydi. Gerçekten tadı damağımda kaldı. Bir tane daha yiyelim diyorum. Hayır diyor. Yeter. Fazlası zarar. İçine bir sos yapmışlar. Tadı çok güzeldi. Hayatımda ilk defa geyik eti yedim. Böyle hafif sert gibi ama tadı çok güzeldi. Bir de hayatımda en güzel yediğim et de Japonya'da bu wagyu eti vardı. O da çok güzeldi. Şimdi buranın bir tatlısı varmış. Bir onu denemeye gideceğiz. Eğer bulamazsak da yine bir turlamaya devam edeceğiz bu şekilde. Meydanın tam ortasında da bayağı büyük. Bayağı büyük. Kocaman bir tane buz pisti var. Bir sürü insan burada bu şekilde zaman geçiriyor. Adamlar eğlenmesini biliyor ya. Şuranın güzelliğine baksanıza. Kankam üşüyor musun? Bilmiyorum ya, karnım. Alışık tabii. Değil mi? İyice hala çekesim geliyor. Çok mutlu oluyorum. Karnım doydu çünkü. İçeri girip ısınıyoruz ya. İyi kesiyor ya. Yemek de yiyince vallahi çay oynamaz. Ama burası şahane, felaket. Yanıyor. Videonun da en başında Kazakistan'ın bu şekilde kültürel binası vardı. Diğerlerinde de var. Şimdi tekrardan önümüze çıktı bir soydaşlarımızın. Bir bakalım binaların içinde neler bulunuyor, neleri tanıtım yapıyorlar. Bir göz gezdirelim diyerekten içeriye giriyoruz. Bu şekilde geleneksel kıyafetler var. Çadır var. Yine aynı şekilde kıyafetler. Bu şekilde tanıtımını yapıyorlar. Burada tek tek özellikleri var. Arka tarafa doğru gidelim bir. Bak burada da güzel mimari yapıları var. Şunları bir inceleyelim ufaktan. Bu bölümde Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin bilgileri yazıyor. Bu şekilde de yerlerini yapmışlar, maketlerini. Bu yapıların hemen ortasına da şu şekilde bir harita yapmışlar. Can kardeş Azerbaycan, Bakü, Türkmenistan. Şurada Kırgızistan var, Tacikistan var, Özbekistan var. Çok güzel böyle yer yapmışlar. Buradan da tek tek bilgilerine bakabiliyorsunuz. Tanıtım amaçlı bu şekilde bir sürü bina var. Hepsini tek tek ziyaret edip gezebilirsiniz. Yöresel ürünleri var. İşte halıdır, yastıktır, kıyafet aynı şekilde. İşlemeleri tabii ki Türk motifleri. Şimdi ufaktan buradan da çıkıyoruz. Geldiğiniz zaman bu binaları tek tek ziyaret edip gezebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde içeriye girebiliyorsunuz. Yan yana zaten hepsi bulunuyor. İşte dediğim gibi Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan hepsinin binaları bulunuyor. Geldiğiniz zaman ziyaret etmek isterseniz şu an saat kaç? 6, 7. 7.30'a doğru geliyor. Hani 8-9 saati tam bilmiyorum ama şu an bu saatlerde açık. Kapıda saati yazıyorum, bir ona bakalım. Bu standlardan bir tanesinde Tridelding yiyeceğiz. Şurada yazıyor. Nutellalısı var. Tarçınlısı falan var. Hindistan cevizi pardon. Bir tane bundan alacağız. Bundan deneyeceğiz. Aldığımız bu şekilde bayağı büyük. Kankam da Hindistan cevizi çikolatalı aldı. Benimki de bu şekilde. Bir de bakalım tadı nasıl sence? Bunu değil mi? Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah, böyle bir şey olmuş ya. Güzel.
Güzel mi? Bence tadı güzel ya. Bu tarz yerlerde bu şekilde şeyler deneyebilirsiniz. Hem sıcak oluyor hem de insan içini ısıtıyor. Hem de tatlı ihtiyacını giderirsiniz. Ama bayağı büyük. Bir de sıcacık, bir de çok tatlı, çok güzel tadı. Gezeceğimiz yerleri gezdik. Karnımızı doyurduk. Tatlımızı da yedik. Şimdi güzel de bir kahve içeceğiz. Ama videoyu burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Saat şu anda akşam tam 8. Hatta 8'e böyle 1-2 falan geçiyor. Moskova'da ilk günümüz bu şekildeydi. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Takipte kalın. Kendinize cici bakın, popüler davranın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Çav çav.